Burada gördüğünüz bütün ürünler ikinci eli kullanılmış. Evet, burayı koyamayabilirim. Bunların bakış açıları enteresan. Mesela alıyor böyle bir ürünü buraya kadar getiriyor. Ben bunu kullandım diyor. Erotik bir ürün. 30 dolara. 30 dolar ne kadar Türk parası yapıyor? 1000 lira filan. Çok da hafif ya. 2 kilo filan demişler de böyle bir bakımı bir alasım var ya. Ya Hokkaido'da şöyle dağlarda gezmek istiyorum ya. Sabahın böyle 6'sında 7'sinde bahçeme çıkıp şöyle bir tut. Ben nerede duracağım? Canımın içi. Şöyle. Hayır, ben tam burada durayım. Honto, Sonokotaru. Başlayalım canımın içi. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Buradayım ve niye böyle bir giriş yaptım? Aklıma bir anda geldi yo. Arkadaşlar bugün aslında uzun süredir aklımda olan, çok mu yaklaştım? Biraz uzaklaşayım mı? Bugün Japonya'nın, Tokyo'nun ve güzel bir yerine geldik. Lafı kuramadım. Çok sıcak ya. Saat şu anda 5'i 5 geçiyor. Bukow'un önündeyiz. Bu Bukow'lar ne? İkinci el yerleri. A'dan Z'ye herhangi bir ürünü bu arkada gördüğünüz dükkana getirip satabiliyorsunuz. Aynı şekilde alabiliyorsunuz. Fakat buranın bir özelliği var. Merkezden 2 saat uzaklıktayız. Keiyo Nagayama. Tama Nagayama süper pazar diye geçiyor. Bunlar içlerinde işte küçük, normal, büyük, çok büyük Bukow'lar diye ayrılıyor. Bu ikinci eller Japonya'da bir hayli fazla. Tokyo'da özellikle en popüler olanları işte Bukow, Second Street. Birçok böyle yerel birçok şey var. İşte kendi çapında böyle dükkan açan birçok ikinci el dükkanları var. Retro güzel ürünler satıyorlar uygun fiyatlara. Japon'dan bir şey ikinci else kesinlikle alın, kaçırmayın. Lafı uzatmayacağım. İlk önce bir içeriye girdik, baktık hani çekebilir miyiz? İlginç şeyler var mı? İkinci katta karar verdim. Burası 4 katlı bir yer. Merkezden uzak olmamızın bir sebebi var. Bu süper pazarlar Tokyo'nun çoğu yerinde var. Google'layarak süper pazar yazarak bulabilirsiniz. Buraya gelmemin birinci sebebi ise çok yerel bir yer arkadaşlar. Yani turist yok şu anda. Hani abi sen geçti. İçeride de bize böyle biraz garip bakacaklar. Her katında böyle ürününüzü alabileceğiniz, satabileceğiniz kontuarlar var. Burada çekeceğimiz videonun en başından şu gözle izleyin arkadaşlar. Önce bir çayınızı, kahvenizi alın. Böyle bir arkanıza yaslanın neredeyseniz. Burada göreceğimiz ürünler, Japonlar günlük hayatta neler giyiyor, günlük hayatta neler takıyor, günlük hayatta hangi oyunlar, figürler vesaire ilgileri var, onlara karşı ilgileri var. Hepsini göreceğiz. Bak merkezde olsak, canımın içi sana diyorum, Shinjuku falan oralarda olsak, işte alt taraflar Yokohama, Kawasaki falan olsak çok turist var. Turistler de hani burada yaşayan gakucinler de gidiyor bir şeyini veriyor. Burada turist bir elin parmağını geçmez. Ücretsiz otobüs var. İstasyondan buraya ücretsiz bir şekilde geldik. Gelmeseydik taksiye para verecektik. Canımın içi seni yormayayım. Hemen adımımızı atalım ufak ufak. Ulan iyi ki turist yok dedim. Yemin ediyorum bir tane turist çıktı ya arkadaş. İnanılmaz ya. Nereden abi sen geldin buralara? Türkiye'de benziyor ya. Binada ne oldu canımın içi? Tacı sen çok kızardın. Canımın içi güneş sevmiyor. Hemen içeriye girelim. Öyle bir yer yapmışlar ki hemen binanın önünde dondurma, içecekler falan satılıyor. Hemen girişte pahalı, ilgi çekici ürünleri koymuşlar ki insanların ilgisi bir kaysın bu tarafa doğru. Bilgisayarlar, aklınıza gelecek her şeyler A'dan Z'ye ikinci el ürünü olarak burada satılıyor. Louis Vuitton var. Bu ne kadar canımın içi? Canımın içi neredesin? Ulan kaçtı gitti. İnanılmaz bir çalışan popülasyonu var burada. Ben şaşırdım. Ya şu tarz ürünler Japonların olmazsa olmazı arkadaşlar. Bakın benim hiç ilgim yoktu Japonya'ya taşındığımda. Öncesinde de yoktu. O kadar içine çekiyor ki oyun, çizgi film gibi bir ülke olduğu için ben evin bir bölümünü bunlara ayırdım. Çık versene. Hawaii mi? Hawaii. 14-15 dolar bu. Sıfır gibi ya. İnanılmaz. Şöyle ürünlerimiz de var yaza. Japon yazına özel 30 dolara 40 dolara. Biraz önde bir tane çocuk teker teker resmini çekiyordu bunları. Bir çocuk doğar doğmaz göreceği figürle 70-80 yaşına kadar geleceği figür hep bunlarla uğraşıyorlar arkadaşlar. Bunlar 7'den 70'e herkesin evinde olan figürler. Ne kadar tatlı. 10 dolara satıyorlar bunu. Al evin bir köşesine koy. Dergiler, magazinler, kitaplar. Tabii bunları neredeyse bedavaya alıyorlar. Mesela bunun fiyatı örnek veriyorum 7-8 dolarsa büyük ihtimal buranın parasına göre 1 doların altında filan alıyorlardır. Mieko Nishijima. Wakarimasu. Hobileri bir hayli fazla. Bir anda böyle oldu. BTS'in Army'nin 1 numaralı taraftarı bir anda şöyle irkildi. Canımın içiymiş. Biz BTS için Güney Kore'ye gittik arkadaşlar. Kaldıkları yerlerden tutun da her ay belli belirsiz bir şeyler geliyor. Bir şeylere üye eşim. İran.
Honto. Artı 18 ürünleri de bir hayli fazla. Örnek veriyorum, burada yaşıyorsunuz, Takashi'siniz. Bu artı 18 DVD'leri almışsanız getiriyorsunuz ikinci el dükkanına. Tamam, ben bunu kullandım, izledim, satmak istiyorum falan diyorsunuz. Kaç paraymış bunlar? Bir fiyatına bakayım. Fiyatı yazmıyorlar. Godfather bu. Dur, restorize edilmiş hali. Kore more asıllı şeyler. Bunlar baksana, böyle şeyler takip ediyorlar. Seviyorlar mı? Seviyorlar. Seviyoruz diyor. Japon şeylerindenmiş. Japon filmleri. Hala demek ki bu DVD üzerinden de takip eden bir hayli fazla insan var. Kaset kullanan Japonları... Hadise mi lan bu? Hadiseye benziyor böyle bakınca. Yumurtalı Tamago diye şarkı çıkarmışlar. Klasik rocklar, poplar, şarkı, türkü çok büyük, çok inanılmaz büyük burası. Herkes bir köşede bir şey bakıyor. Burada da mangası, şusu busu. Bak abim şurada bir şeyler okuyor. Şunun 10 dolar olması gerçekten inanılmaz. Bir de güzel de bakıyorlar yani. Oha, Pikachu diyarı. Defolu ürün daha görmedim ya. Bunları yıkıyorlar mı acaba burada? Hiç gülmüyor ya. Niye gülmüyor? Sakura Pikachu. Godzilla falan var. 10 dolara Godzilla satıyorlar ama önemli parça olduğu için camın arkasına koymuşlar hep. Evimde büyük olsa inanılmaz bir koleksiyon yaparım. Zaten Japonlarda bir şeyi biriktirme, koleksiyonculuk, müdavimlik filan, dışarıda herkes takım elbiseli, siyah beyaz, ama bir de böyle bir hayat var Japonya'da. Kıç kadar evde böyle malzemelerini biriktiriyorlar. İkinci kata çıkıyoruz. Yürüyen merdiven var. İkinci katta beyzbol ürünleri, spor, outdoor ürünleri bir hayli fazla. Tabi burada beyzbol birinci spor olduğu için bir hayli fazla eşya göreceğiz. Skill'lerimi konuşturayım. Ben küçüklüğümde Galatasaray altyapısında oynadım Fatih Terim zamanında. Ulan söylerken bile heyecanlandım ya. Ne günlerdi. Bir yer gösterin, direkt atayım. Canımın içi nereye atayım mesela? Bir Takashi vurayım mı şuradan, kafadan? Vururum bak, acımam. Bu 2002 finalinin topu. 10 dolar. Güzelmiş. 10 dolar, 10 dolar. Japonlar tenis de bir hayli fazla oynuyor. Tenis kortları var, ücretli. İşte basket kortları var, ücretli. Futbol yeri var. Halı saha, binaların üstlerinde halı saha yerleri falan var, ücretli. Güzel güzel. Çok hafif ya. Ne kadar bunun fiyatı? Oha. 60 dolar filan. Japonların neye hobisi var? Burada açık ve net görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten arkamdaki şu tenis raketlerinden de göreceğiniz üzere tenise bir hayli fazla meraklılar. Farklı sporları da yapıyorlar. Kayak mesela. Şurada gördüğünüz üzerine patenler. Bunların alım gücü var. Bir üzücü tarafı da hangi gencimiz bizde bu tarz hobiler edinebiliyor, yapabiliyor. Üzücü tarafı da bu. İşte bunları da böyle gördükçe üzülüyorum açıkçası. Adamlara baksana, yani 10 dolara, 20 dolara kaykay alıyorlar. Tenis yapabiliyorlar. Ulaşım var. Futbola, basketbola rahatlıkla oynayabiliyorlar. Aa, bu güzelmiş. 70 dolara. Bu ne? Bu ne garip şeyler var böyle ya. Nasıl biniyorlar buna? Nasıl bunu, çocuk nasıl cozuna kodum o ya? Çocuk nasıl biniyor ki bunu, anlamadım. Ha? Kışın Japonlar kayak yapmaya da bir aile dağlara falan gidiyorlar. Hokkaido'dan biliyorum. 20 dolara, 30 dolara. Kamp malzemeleri de bir aile fazla. Kampı da çok fazla seviyor bunlar ya. Hiçbir şey valla. 10 dolar, 15 dolar. Outdoor malzemeleri bir hayli fazla. 1.50 boyunda bir Takashi. 30 dolar, 40 dolar. Safı bordo. Bunların adı safı bordoymuş. Renk renk ne güzeller. 60 dolar, 40 dolar. Bunlar biraz daha pahalı. 120, 130 dolar. Kullanıyorlar. O işte zevkini aldıktan sonra, heveslerini aldıktan sonra getiriyorlar boyalara. Yarı fiyatına, 1/3 fiyatına satıyorlar. Golf burada bir hayli fazla popüler. Eşimin babasından biliyorum. Çubukları da bir hayli fazla. Şunlara bakar mısınız ya? İnanılmaz. Yani orta yaşın üzerindekilerde golf tutkusu bir hayli fazla. Japonya'nın çoğu yerinde gördüm böyle yerler. Bunlardan telif yiyeceğim ben ama canımın içi. Japonya'nın çoğu yerinde gördüm golf sahaları var. Bayağı 20-30 dolar veriyorsunuz. Böyle 1 saat, 2 saat üye olabiliyorsunuz. Hani ben daha nasıl vurulacağını bilmiyorum ama daha ilgincini söyleyeyim mesela. Ben ilk Japonya'ya geldiğimde 2018 İlk beyzbolumu ben burada oynadım. İlk beyzbolumu. Bir hafta boyunca kolum ağrımıştı. Burada vurgulamak istediğim, bu insanların ne kadar şu aralar Japon yeni değer kaybetse de Japonlar almış uzak uzak yerlere topları vurmuş.
Buralara da vermişler, satmışlar. Çok güzel çantalar değil mi? $100 mesela şu. Ne güzel ya. Hobi böyle bir şey ya. Şuna koyacaksın. Koyacaksın. Bir köşeye gideceksin eşinle, dostunla. Ne güzel. Bunun için illa zengin olmaya da gerek yok arkadaşlar. Ortalama şurada $100 o. 200-300 dolara güzel bir hobi edinilebilir. Çok tatlılar ama ya. Böyle hani bir kafe açmışsın. Mesela benim aklıma gelen ne? Bir kafe açıyorsun. Bunu üste koy. Hamburger $10'dan $15 oldu. Ama bunlar direkt fiilen yapıyorlar o sporu. Bizde çok uzak olduğu için benim aklıma direkt bu geldi. Arada uçurum var gerçekten. Beyzbol bunlarda bir numaralı spor olduğu için şu Shohei Ohtani de dünyanın en pahalı sporcusu olduğu için eşim ara ara söylüyor. Bu tür ürünler buralarda bir hayli fazla. Diğer ürünlere göre biraz daha pahalı. 35-40 dolar. Bakın ciddi söylüyorum. Ben daha nasıl mesela tutulacağını bilmiyorum ama yeni doğmuş bir çocuk işte 3-5 yaşında şöyleymiş. Şöyle. İşte yeni doğan bir çocuk, bunların sahaları falan da var birçok yerde, okulların yanlarında falan da görüyorum ben. Ulaşım, burada bunlara ulaşım var. 90'lı yıllara kadar Japonya Amerika'ya para veriyordu. Amerika'yı ayakta durmasını sağlayan ülkeydi. Temel sağlam, burada temel sağlam. Kirli bu ya. Hangi Takashi kullanmışsa bayağı topa vurmuş. Burada klasik Pokemon kartları. Hadi üste gidelim. Burada şaşırdığım bir nokta bu insanların küçüklükten 7'den 70'e bu tarz hobilere kolaylıkla ulaşabilmesi arkadaşlar. Bizde olmayan şeyler, zor olan şeyler bunlar da basit oldu mu? Ben bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da işte burada yaşadığım için imkanım oluyor ama bakalım orta yaşın üzerindeki Sakura teyzeler hangi bardaklarda çay içiyorlar? Ama burasında böyle bir Avrupa, Amerikan vari ürünler falan var. Aha. Aha. Minyon. Yeter ki sen iste canımın içi. Bu kopu var ya. Satın alamam ama en kötü bunu alırım. Kimonolar. Yaz kimonosu bunlar ama ben hiç bizim çevremizden bunları evinde giyen görmedim. Ya da biz gittiğimizde çıkarıyor olabilirler. Niye giysinler zaten? Önü de şey bunlar çıplak olur o zaman değil mi? Gohayaku gocuyu. 2-3 dolar. 3 dolara. Bunları da giyiyorlar. Canım içi biraz geri gitsene. Ulan Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi oldum ha. Muazzez Abacı beni andı. Okami. Olayım mı? Hiçbir şey $10. Sen Nana Hakuyen. Buranın motifleri falan var. Şu Yakuza Empire oyunu çıksın artık ya. Bu kof yerine gittiğinizde belki bunlardan bulamayabilirsiniz. Burası en büyük olanı. Yani Süper Pazar diye yazın. Bunları rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu giyersem Nuri Alço olurum. Bu güzel ha. Canlı yayında bunu giy diyor. Canımın içi. Dur fiyatına bakayım. 2200'en en pahalısı ya. Hoşuma gitti ama. Ya Hokkaido'da şöyle dağlarda gezmek istiyorum ya. Sabahın böyle 6'sında 7'sinde bahçeme çıkıp Takashi abime bir selam verip şöyle bahçemi sulamak istiyorum ya. Çok güzel oldu ha. Benim atalarım hep Malatya'dan kung fu ustası. Canımın içi bunu seçti. Güzel. İmparatorluk zamanının motifleri falan var dedi. Canlı yayın da açıyorum YouTube'da. Kanalı takip edin arkadaşlar. Bununla birlikte ben canlı yayınlara çıkacağım. Ya aslında bununla sokaklarda gezmek istiyorum ya. Çok hoşuma gitti. Bunu alıyorum. Baksana arkasına. Hiçbir şey yok. Yırtık mırtık hiçbir şey yok ya. İnsanların yüzleri de var. $6. Şu ne mesela? Bunu nerede kullanıyorlar? Ya ben bu aralar samuray başlıklarım oluyor. Eve konulan şöyle figürleri sarmaya başladım. Yanaka Ginza'da görmüştüm. Ucuza satıyordu bir abla ikinci. Benim evde şundan var. Güzel, mutlu bir evlilik. Bit pazarından almıştık. Bit pazarı serimde var arkadaşlar. Canımın içi yer. Yani bir Japon'un evinde şöyle bir şey var ya. Benim çocukluğumun Disney hastası bunlar. Disney hastası. Çok tatlı ürünler var ya. Baksana evin bir köşesine şunu koyacaksın. Yani herhangi bir günün vaktinde şunu gördüğünde bir rahatlama geliyor insana. Kore nan desu ka? Agoita. Pirei mi? Kore geisha na hito. Baksana yukarıya bak. Uye mite. Yukarıya bak. Eşimin ana babasının evinde de bu tarz ürünler vardı. Evlendiklerinde mesela böyle şeyler hediye edilmiş. İlginç bir şekilde evlilik gösterdim. Evlendiklerinde böyle şeyler yani şöyle figürler hediye edilmiş. İşte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ev ortamı yaratması adına dinlerinde bunların kültürlerinde de böyle bir şey varmış. Kabu. Bunlara kabuto deniyor. Samuraylar falan takıyor savaş zamanında ama samuray, baba samuray. Bunlara dokunmayalım bu abi. Ne olur ne olmaz. Rüyamıza gider. Şunlar güzel ama ben böyle figürleri... Aha.
kafası düştü. Nereye takıyoruz lan? Hokkaido'ya bir taşınım var ya, yemin ediyorum bu ürünlerden böyle bir evin bir taraflarına koyacağım. Müze gibi ev yapacağım. Böyle ikodatlı house'larda, müstakil evlerde sade oluyor arkadaşlar. Eşimin ana babasının evine gittiğim videoyu açın izleyin. Birkaç bölüm yapmıştık orada. Bomboş bir tane odaya vazo koymuş. Bir tane çiçek koymuş. Çok güzel bir görüntü var. Kız çocukları için de kimonolar var. Kız çocuklarının belli yaş aralığında düzenledikleri seremoniler derken hep bu tarz giysileri giyiyorlar. O da ayrı bir sektör. Para sürekli böyle bir para dönüyor. İnanılmaz bir para akışı var burada. Bu da köpekler için. Bu enteresan. Bu Japonya'nın enteresanlıklarından işte mesela. Bu köpeklere giydirilen kimono. Inu no kimono. Şimdi 4'e çıkacağız. 4. katta erkek ve bayan ürünleri, mücevherler, saatler filan var. Burada çekim yapamıyorum, o yüzden hoşuma giden bir tane saat göstereceğim. 200 dolarlık. Şunun bir tanesinin için viskiler falan da var. Ayakkabılar ikinci el gibi durmuyor. Özellikle üzerinde vurgulamak istediğim nokta, çok temiz bakıyorlar arkadaşlar. 755 dolar. Herkesin durumu iyi olmayabiliyor. Herkese uygun şeyler var burada. Kurcaladığınızda gerçekten fiyatı uygun bir sürü güzel şey düşürebilirsiniz. Aklınızda olsun. North Face'in bir çantası. 7 dolar. 10 dolara, 20 dolara hediyelik bir sürü şey alınabilir. Japonlar çok böyle çakma ürün kullanmadığı için birçok ürün de burada markadır. Markaların ürünlerini de böyle uygun fiyata bulabilirsiniz. Şu derileri deneyeceğim. 200-250 dolar civarı. Üzerinde sensör var. 30 dolar. Ucuzdan anlarım. Bit pazarı gibi hiç olmuyor bana. Bir kolum anca girdi. 50 dolara Jordan var. Baksana hiç kullanılmış hissiyatı da vermiyor. Hepsi Jordan. Nasıl? Bir de yarı fiyatı. Yani 15 dolar. İtalyan ürünü. Made in Korea. Doppio. Bak şimdi bak. Kore'nin ürünleri, üstü de Kore'den aldım. Tersten kapanıyor. Hiç kapatamıyorum. Yo. Ya benim karakter biraz neye uygun biliyor musun? Tamam böyle deri ceket falan giyerim. 2 hafta 3 hafta hevesimi alır giyerim ama benim karakter biraz daha böyle Mecnun kafasında. Biraz Leyla ile Mecnun kafasında benim karakter. Bu ne lan böyle? Ya mesela bak şu biraz daha uzun olsa niye kablo koymuşlar onu da bilmiyorum ama gerek var mıydı bu kadar? Hoşuma gidiyor. Bu biraz daha uzun olsa çıkarım markete böyle giderim. Gezerim yani bu şekilde. Küçük yani küçükler. Bir de her markanın adını da tık 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 yazmışlar köşelere. Ya benim daha önce imkansız herhalde bunları Türkiye'de falan bulmak, bu tarz ürünlere bakar mısınız? Şöyle bir ürün var mı acaba? Satıyorlar mı ya da şu tarzda bir ürün ama Japonya'da üretilen sadece Japonlara özel çıkan ürünler de bir hayli fazla. Buralara gelirseniz işte o limited edition sadece Japonya'da alabileceğiniz ürünlere dikkat edin. Benim için tek sıkıntı bunların bedenlerinin küçük olması. Oy baksana. Badana boya yaparken sıçratmış bir hissi var ama modaya uygun bir şekilde duruyor. Bir şey daha söyleyeceğim Japonlarla ilgili. Japonya'da eğer böyle aykırı giyiniyorsanız, bizde şöyle bir tabir var ya, ulan bu ne böyle şapşal gibi giyinmiş tabiri var ya, Japonlar için onlar moda demek. İnşallah çok yerden yere vurmaz beni izleyen Japon arkadaşlar da var ama öyle bazen çok enteresan giyiniyorlar. Yani dünya üzerinde göremeyeceğiniz tarzda böyle bir giyim tarzları var. Modaya uygun oluyor nedense onlar için. Japonya'ya geldiğinizde bir şey daha fark edeceksiniz. Çoğu insanda hep çanta göreceksiniz. Yollarda takım elbiseli insanlarda, takım elbiseli olmayanlarda ellerinde çanta, sırtlarında çanta, yolda böyle çantayla bir yerden bir yere gittiklerini falan göreceksiniz. O yüzden buralarda da çantaların bol olmasına şaşırmayın. Seviyorlar. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Ucuz. Yani buranın standartlarına göre çok ucuz. Böyle rengarenk çantalar da var. 10 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 10 dolar, komple 10 dolar. Öyle bir memleket ki bizimkisi. Hemen gözüme çarpıyor. Türkiye yazıyor. 70 dolar civarı. Direkt Türkiye yazısını buldum valla. Made in Italia. Güzel de duruyor yalnız. Alışveriş için inanılmaz bir ülke Japonya. Cebinizde yeter ki para olsun, harcamak isteyin. Hemen harcarsınız. Yani her şey enteresan, her şey ilginç, her şey böyle alasınız geliyor. Buraya gelip görenler ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. 8 dolar.
Vallahi çok güzel. Nasıl? Beğenmedi. Hediye dedim, gerek yok dedi. Çok net olabiliyor, takdir ediyorum ama canımın içi. Eşini niye göstermiyorsun diyenler olmuştu. Gösteriyorum arkadaşlar. Burada yanımda, şu anda yanımda. Bu adam kafayı yemiş. Hayalinde bir Japon eş yaratmış ve Japonya'ya yerleşmiş diye bir açıklama vardı. Canımın içi bunlara cevap olarak. Merhaba, ben Cem-kun no wife. Türkçe kelimeleri yeni duyuyorum ben. Ara ara çalışıyor demek ki. 100.000 abonede beraber video çekeceğiz. Hokkaido'ya taşındığımızda beraber video çekeceğiz. Merak etmeyin. Yazın Japon kızları, kadınlarını açıklamak adına bir şey söyleyeceğim size. Sokaklarda öyle açık saçık, açık bir şekilde gezen Japon kızlarını, kadınlarını göremezsiniz. Diğer ülkelere nazaran, Avrupa, Amerika'ya nazaran kendilerini daha da kapatırlar güneşten korunmak için. Sadece mesela göğsünü kapatmış, kısa bir tane şort giymiş Japon kızı 10 kişiden birisi için geçerlidir. İmkansız onu o şekilde giyinen birini görmemiz. Videonun başında da demeye çalıştığım o giysileri dikkat ettiyseniz böyle kapalı ürünler, çok açık seçik olmayan ürünler Japonların giyim kuşamına dair birçok şey gösteriyor bize. Yazın özellikle bu tarz ürünleri bir hayli fazla tercih ediyorlar. Bir tane kemer seçti canımın içi de, gösterme dedi. İkinci el alışveriş yapıyoruz, biraz utanıyorum dedi. Aslında yani birçok insan buralara geliyor. Çok da utanmadan, sıkılmadan ikinci el ürünlerini satıyorlar, alıyorlar ama tabii canımın içinde öyle bir hassasiyet var. O yüzden saygı gösteriyoruz. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle şeyleri seviyorum canımın içinde. Şöyle askılı maskılı. Gerçi bunu senin denemen lazım ama yani böyle şeyleri seviyorum. Böyle bir yaz havası veriyor. Ne kadar? 6 dolar. Hep etek, bir yerde böyle bir etek var. Böyle fıkır 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 geziyorlar. Canımın içine bir sordum. Neden Japonlar böyle kendilerini kapatan elbiseler seçiyorlar diye bir sordum. Güneşten korunmak için vücudumuzu kapatan yaz kıyafetleri giyiyoruz, deniyoruz diyor. Bu da güzel ha. Summer 6 dolar. 6 dolar hiçbir şey. Lise çağında filan olması lazım ki böyle biraz daha kısa ürün, kısa giysi imkansız. Hani bırakın giymeyi, böyle bir giysi. Amerika'da giyerim diyor ama. Ha, var ya siz, var ya siz. Japon olduğunuz nasıl belli? Turizmciyim. İran'dan otele gelen işte kadınlar, kızlar oluyordu. Kapalılardı. Türkiye'ye indikleri anda, hatta inmeden genelde böyle uçaklarda üstlerini başlarını değiştirirler. Biraz daha açık giysiler, böyle renkli renkli giysiler giyerler. İran bir anda o geldi aklıma. Sen de böyle deyince Japonya'da mesela bunu giyse millet böyle bir bakacak. Ama Amerika'da giyse hiçbir şey olmaz. Gitti neyi seçti? Quality is your receipt. Wendy. Old fashion. Fashion ne diyor? Hamburger. 4 dolar filan. Piyano bile getirmişler buraya. 79 bin ya. 60 dolar, 50 dolar. Elektronik eşya, şu havayı temizleyen araçlar da bir hayli fazla. 50 dolar. Her fiyata uygun şeyler var. Hoparlörler vesaire. Emzirme odası bile var. Keman getirmişler, gitarlar. 100 dolar, 120 dolar. Bilgisayarlar da var. O ne ya? 4980 yen mi? 30 dolara bilgisayar satıyorlar. Bir şeyleri kırılmış diyor. Tam detay vermemiş. 30 dolara satıyor. Çok da temiz ama bir şeyleri kırık diyor. O 20 dolar ama çoğu zaman donuyor diyormuş. Yani 30 dolar ne kadar Türk parası yapıyor? 1000 lira filan. Çok da hafif ya. 2 kilo filan demişler de böyle bir bakımı, bir alasım var ya. Çok temiz gerçekten. Kasada bir daha bir sorayım bakayım bunun tam ne sorunu varmış. Eski bir sürüm var diyor. Yavaş çalışıyor diyor da 1000 liranın altında çalıştıralım bakalım nasıl gözükecek. Body bile satıyor. Bilgisayara baktık. Bilgisayar biraz yavaş çalışıyor. iPhone 11 64 GB 100 dolara falan geliyor. İkinci el. Ha, güzel bakmışlardır. Canımın içi enteresan bir tane şey gösterdi. Çalışırken derste, orada burada işte telefonunuzu bunun içerisine koyuyormuşsunuz. Zaman ayarlıyormuşsunuz. Öncesinde kesinlikle açılmıyormuş. Kırmanız lazım. 6 dolar, 5 dolar filan. 5 dolara geliyor. İlginç. Bunlar oyuncak sanıyorsunuz ama yaşların bir hayli fazla kullandığı ürünlerden. DVD oynatıcı vesaire böyle 3 dolara, 5 dolara, 10 dolara bayağı güzel şeyler düşürebilirsiniz. Tek sıkıntı götürmeniz. Yayınlar için aldığım mikrofon burada 60 dolar daha ucuzda. 40 dolara geliyor. Ben de bunun kırmızısını kullanıyorum. Takashi benim klavyeyi getirmiş. Bayağı bir elektronik eşya buralara getiren var ya. Hard disk bile getirmişler. Ekmek kızartma makinesi mi?
Onu bile getirmişler. 20 dolara satıyorlar. Pirinç makinesi vesaire 10 dolara. Her şey var ya, her şey var. Ahtapot yapma makinesi bile var. Krep yapma makinesi falan varmış. 10 dolara satıyorlar. İlginç. Yerel bir yer olduğu için tam Japonları yansıtıyor. Evlerinde hangi tür eşyaları kullandıklarını net bir şekilde bu videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Pamuk şeker yapma makinesini 15-16 dolara satıyorlar. Kesin bir kız çocuğu küçük bir sakura almıştır. Babasından rica etmiştir. Çocuk büyümüştür artık, ilgisi kalmamış. Böyle koyuyorsun, tık 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 döndürüyorsun. Sana bir söyleyeyim mi canımın içi? Ben bunu 15 dolara alırım. Bir yerde tezgah açarım. 10 katını 3-5 saatte kazanırım. Aklıma güzel şeyler geliyor. Üşendim, şu anda üşendim. Bakar mısın? Hepsi pirinç yapma makinesi. Mesela şu 100 dolar tertemiz içi. Bunu hiç kullanmamışlar mı? Nasıl temizlik yapmışlar? Ne kadar büyük merdivenler ya. Dönüş saatimiz 7.30'da ücretsiz servisimiz var. PlayStation'da buldum arkadaşlar. Dışarıda bunlar zaten 60-65 bin. Burada 45 bin. 45. 120 dolar daha ucuz burada. Nintendo'larda 20-30 dolar daha ucuz. Hala kaset vardı lan. Eskiden az Atari'de bu kasetlerden İstanbul'dayken baksana Super Mario. Takıyordum. Made in Japan 1985. Retro ya. İşte bir Hokkaido'da bir evim olacak. Köşesine retro bir köşe yapacağım. Hayalimdekileri bir yapsam var ya arkadaşlar, yani inanamazsınız. Hayalimdekileri bazen böyle gerçeğe dökmüş bir şekilde düşünüyorum. Hokkaido'da yıllarımı böyle bir gözümü kapatıp hayal ediyorum. İnanılmaz bir şey ya. Böyle anlatamam. Güzel bir ticaret de yapmak istiyorum. Çiftlik, işte gelenler kalacak. Türkiye'den, diğer ülkelerden gelenler bir şekilde kalacak. Oranın böyle işleyişi dönecek. İş adamı abilerimden, ablalarımdan böyle bir destek bekliyorum. Ben fikirlerimi size PDF olarak atacağım. Hepsi dosya halinde organizasyon olacak Hokkaido'nun dağlarında. 3 sene, 5 sene, net 10 senelik planım hazır. Oynayanlar var. Retro. Bunların nesli geçmez, nesli bitmez arkadaşlar. Bir tane yer buldum. Buranın arkasında Artı 18 diye bir bölme. Kimse var mı acaba? Artı 18 bölmesi açmışlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün ürünler ikinci yeri kullanılmış. Evet, burayı koyamayabilirim. Kör olacağım. Bunların bakış açıları enteresan. Mesela alıyor böyle bir ürünü buraya kadar getiriyor. Ben bunu kullandım diyor. Erotik bir ürün. Dur çok da yapmayayım. Erotik film sektörü Japonya'da bir hayli gelişmiş. Amerika'dan sonra gelişmiş bir vaziyette. Bu ne ya? İnanılmaz bir fantazi var bunlarda. Bir farklı bir videoda bir Love Hotel videosunda göstereceğim size. O farklı bir konsept olacak. O yüzden kanala abone olmayı, beğenmeyi, yapmayı unutmayın. Diğer ülkelerden de videolar gelecek. Sadece Japonya'dan gelmeyecek. Burası neymiş baboş böyle ya? Gösteremem. Bunları gösteremem. Buradan hemen çıkayım. Ya ben bunlara hala alışamadım ya. Bana mesela Singapur'u da bu yüzden sevmemiştim. Çok yapay gelen şeyler, doğal olmayan şeyler bende bir his uyandırmıyor. Bir süre o bir kendine böyle birkaç gün idare edebilecek düzeyde okey, hevesini alıyorsun o kadar. Ama gerçekçi, doğal olan şeylerin etkisi daha uzun süre kalıyor. Bunlara bir türlü alışamadım yani, ne bileyim. Kimisi ölüp bitiyor bunlar için ama ben hala alışamadım. Abi gez bitmiyor ya. Bir sürü oyuncak var buralarda. Bir sürü oyuncak var. Babası bakıyor, çocuk küçük bir şekilde bakıyor. Arabasından şusuna busuna 3 dolar, 5 dolar. İnanılmaz bir sektör gerçekten. Tren rayı kuruyorsun. Minyon içinde büyük diye gidiyor. Minyon canavar ya. Canımın içi bunu gördü, bunu alıyoruz. Otobüsümüz gelmiş. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Lokal bir yerdeyiz. İnsanlar ne alıyor, ne giyiyor, neye hobileri var, neyle uğraşıyorlar. Eğlenceli bir video oldu. Japonlara dair, Japonya'ya dair birçok şey görmüş olduk. Ne oldu canımın içi? Bir sonraki videoda çok geçmeden görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Japonya'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Türkçe konuşmak. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.